Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün malum Kutsal Perşembe, geleneksel biz bize bir konuyu konuştuğumuz gün diyelim. Bu akşam değerli, kıymetli Çin uzmanı Ceren Ergenç'le Çin'in Orta Doğu politikalarını konuşacağız. Çin'in Orta Doğu'dan beklentilerini konuşacağız. Ceren de geldi. Zannedersem kamerasını ayarlıyor. Hemen yayını alıyorum kendisini. Merhaba, yayındayız. Merhaba. Nasılsın Ceren? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Oldukça yoğun olduğunu biliyorum ve bu yoğun programın içinde bize vakit ayırdığın için ayrıca teşekkür ederim ve yayına da hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Her zaman bir zevk senin programlarında tartışmak. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Ceren Ergenç'le biz daha önce Çin'le ilgili 3 tane daha doğrusu çok güzel programda yapmıştık. Çin'in iç sistemi, ekonomi sistemi, hatta halkını itaate ya da işte yönetime uymaya, yönetimin direktiflerine uymaya nasıl ikna ettiği gibi konuları da konuşmuştuk. Bu akşam bu nedenle konuyu sadece Çin'in Orta Doğu politikaları, bölge ülkeleriyle ilişkileri çerçevesinde sınırlandıracağız. Yani Çin'le ilgili daha geniş bilgi edinmek isteyenler Asya oyun listesi, oyun değil, playlist, evet, oynatma listesi, değil mi? Evet, oynatma listesinden bulabilirler o tür yayınları da. Şimdi Ceren, hemen konuya gireyim ben. Çin'in bölge ülkeleriyle yakınlaştığını görüyoruz. Asya oyunlarına Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı davet etti Çin ve oldukça sıcak bir karşılama söz konusuydu Beşar Esad için. Bunun dışında Kuveyt'le yakın temasları var. Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile velhasıl Mısır'la yine yakın ilişkileri var Çin'in. Şimdi Çin'in son dönemdeki, son özellikle 2-3 yıldır bölgeye olan ilgisini neye bağlamak lazım? Sebebi nedir bunun acaba? Çünkü daha önceki yıllarda Çin'i çok bölgede görmüyorduk açıkçası. Doğru, evet. Çin'in Orta Doğu açılımı diyelim görece yeni bir gelişme. Bunun hem siyasi hem ekonomik nedenleri var. Siyasi nedenlere bakacak olursak Çin artık kendini uluslararası sistem içerisinde bir lider konumunda görüyor. Çok yakın zamana kadar dış politika söylemi biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Kendi derdimize bakıyoruz. Diğer işlere karışmıyoruz şeklindeydi. Ama yavaş yavaş son yıllarda özellikle Xi Jinping'le beraber bir liderlik rolü kendi dillerine, söylemlerine de yansıdı. Yeni yüzyıl için yeni bir uluslararası sistem gibi Xi Jinping'in söylemleri, politika belgeleri var örneğin. Bu çerçeve içerisinde ABD'nin boşalttığı Orta Doğu'dan, Orta Doğu hatta Orta Doğu Güney Asya diye yani geniş Orta Doğu olarak bile tanımlayabiliriz bunu aslında. Orta Doğu'ya bir uluslararası lider, bir siyasi aktör olarak girme niyeti, kararlılığı var Çin'in ve özellikle uluslararası konularda, uluslararası müdahale gerektiren konularda daha önce hep çekimser kalan Çin'in işte iç işlerine karışmama prensibi uyarınca tarafsız kalmayı tercih eden Çin'in bu konuda aslında bir yandan da deneyim kazandığı, deneyim ve meşruiyet kazandığı aslında bir alan bu. Daha öncesinde Libya ile başlamış. Yani daha Çin'in Orta Doğu'ya dair bu kadar kapsamlı niyetleri yokken Libya ile zaten biraz daha kendi bölgesinin, Güneydoğu Asya bölgesinin dışına çıktığı ilk bölge Orta Doğu Çin için aslında. O yüzden şimdi de bu Xi Jinping'in yeni iddialı dış politika, uluslararası alanda liderlik niyetlerini gerçekleştirmeye başladığı bir ilk adım, ilk bölge olarak görebiliriz Orta Doğu'yu. Yakın zamanda kullanıma giren çok da aslında bence içeriğinin de ne olduğu belli olmayan küresel kalkınma girişimi, küresel güvenlik girişimi, küresel uygarlık girişimi gibi söylemleri var. Politika diyemeyeceğim aslında henüz söylem düzeyinde ama yavaş yavaş içinde olmaya başlayacaktır. Bunların
test edildiği bir alan Orta Doğu. Ve bunu son yıllarda yavaş yavaş görüyoruz. Wang Yi geçen dönemden beri Dışişleri Bakanı, biliyorsun aslında bu dönem Dışişleri Bakanı olmayacaktı ama yeni Dışişleri Bakanı'nın kaybedilmesinden, gizemli bir şekilde bir ortadan yok olmasından sonra tekrar Dışişleri Bakanı yapılmıştı Wang Yi. O yüzden bir süreklilik var orada. Wang Yi'nin geçen dönemi de bir kapsamlı bir Orta Doğu ziyaretiyle aslında bu politik harflerini görmeye başladık. Onu o zaman da konuşmuştuk seninle, hatırlarsan. Bunun üzerine bu dönemde daha yakın geçmişte başka gelişmeler de yaşandı. Bunun bir tanesi ve şimdiye kadar Çin'in Orta Doğu'daki en başarılı arabuluculuk girişimi olarak kabul edilen Suudi Arabistan-İran barışı. Karşılıklı büyükelçiliklerin yeniden açılma niyeti, işte iç işlerine karışmama, bölgedeki diğer Yemen gibi meselelere karışmama sözlerinin verilmesi vesaire. Bu gerçekten Çin'in kendi başına yaptığı bir arabuluculuk başarısı olarak görülüyor. Hemen arkasından bölgede Arap-İsrail meselesine el attı. Tabii o kadar kolay çözülecek bir mesele değil. Evet, Amerikalılar girdi orada devreye ama. Bir mesele değil ama Filistin tarafının gönlünü kazandığı kesin. Orada Abbas gerçekten Çin'i de ziyaret etti ve ondan önce Körfez ülkeleri zaten Sincan'daki Uygur meselesi konusunda Çin devletinden yana olduklarını açıklamışlardı daha önceki dönemlerde diyeyim. Onun ben daha ekonomiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ona birazdan geleyim ama Abbas daha çok siyasi sahiplerle Çin devletini Uygurlara karşı desteklediğini açıkladı. Hatta çok da tepki çekti bu ilk etapta. Türkiye'de de bir tepki oldu. Ondan sonra da bir üçüncü ayağı diyelim. Bu arabuluculuk turunun Suriye'nin Arap Ligi'ne yeniden kabul edilmesi bölge içerisinde ve uluslararası düzlemde de yaptırımların kaldırılıp uluslararası toplumun da normalize olmuş artık iç savaş sonrası bir üyesi olma konusunda desteğini açıkladı. Ki bu son gelişme Çin-Suriye ilişkileri açısından çok yeni bir gelişme değil aslında. Çünkü zaten örneğin Birleşmiş Milletler Nükleer İzleme Komisyonu'nda da hep Suriye tarafını tutan, Esad yönetimi tarafını tutan bir tutum izliyordu Çin. İşte komisyonun yanlı baktığını, doğru incelemediğini vesaire söylüyordu. Yaptırımların kaldırılmasını zaten uluslararası örgütler içerisinde uzun zamandır söylüyordu. Ama bu ikili görüşmeyle işte ve stratejik ortaklık anlaşmasıyla örgütler seviyesinden çıkarıp tüm dünyaya duyurmuş oldu diyelim bunu. Bu işin siyasi kısmı, bir de işin ekonomik kısmı. Ekonomik olarak da Çin bence Orta Doğu'yu bir önemli bir alan olarak görüyor. Şöyle ki işte ABD ile zaten Trump döneminden beri gördüğüm, aslında Obama dönemine dayanıyor ama en kızıştığı dönem Trump dönemi ve sonrası bu ticaret savaşları, çip savaşları dediğimiz dijital ve yeşil pazarlara, üretim ve tüketim pazarlarına hakim olma savaşı içerisinde Çin Orta Doğu'yu neredeyse kapitalize etmiş durumda. Ve bölge içerisinde belki başka şartlarda birbirle yan yana gelmeyecek aktörler. Bu Çin'den gelen devasa yatırımların hatırına diyeyim bu küme içerisinde yer almayı kabul ediyorlar. Mısır hükümeti zaten ikinci bir Yunanistan vakası olarak görüyorum ben Mısır'ı. Kayıtsız şartsız kendini Çin'in eline teslim etmiş durumda neredeyse. Hemen hemen tüm yatırımları Çin yapıyor ve ileri teknoloji yatırımlar da yapıyor. Mesela Türkiye'nin aksine Mısır'a ileri teknoloji yatırımlar da yapılıyor. Evet. Rüzgar teknolojisi, nükleer vesaire gibi ya da liman yatırımları gibi. Ama örneğin Körfez ülkeleri de Çin'in bu yatırım hedefleri arasında. Şöyle deniyor ki ben bunu çok etkileyici buluyorum. Sen daha iyi bilirsin bölgenin içinden bakarak.
petrol sonrası bir dünyaya hazırlıyor Çin diyorlar. Hı hı. Bütün yatırımlar işte bu Dubai'deki EcoKent vesaire sıfırdan neredeyse dijital ve yeşil kentler yaratılıyor. Ve bunların Evet. sponsoru hem finansal anlamda hem teknoloji transferi anlamında Çin. Yani bir Çin damgası var. Körfez'in petrol sonrası dünyasında ya da yaşamında kendini yeniden doğurmasında diyeyim. Aynı şekilde işte yakınlarda az önce sen de bahsettin. Kuveyt çok kapsamlı yeşil anlaşmalar imzaladı. Mısır, gene Asya oyunları sırasında Mısır'da yani Kuveyt Çin'e gitmişti bu anlaşmaları imzalamak için. Eş zamanlı olarak Mısır'da Çinlilerin Mısır'a gidip imzaladığı benzer anlaşmalar var. Suriye bu gruba katılmak istiyor diyeyim. O konuda benim şüphelerim var açıkçası. Ondan Evet. ama bahsederim. Ama en azından Suriye istiyor diyeyim. Ve yani diğer bütün Orta Doğu ülkeleri de sıraya girmiş durumda deyim yerindeyse. Çin'in bu hamiliğinden yararlanmak için. Yeni sanayi devriminin bir parçası olmak için. Az önce Çin'in söylem düzeyinde en azından yavaş yavaş içini doldurmaya başladığı bir küresel güvenlik girişimi, küresel uygarlık girişimi, küresel işte ticaret girişimi gibi bir takım girişimlerden bahsettim. Bu girişimler kulağa biraz emperyal hedefler gibi geliyor. Yani Çin'in Orta Doğu'da yapmaya çalıştığı böyle bir şey mi acaba? Ee, Yani test alanı da Orta Doğu olduğu için soruyorum. Ondan sonra Suriye'ye geliriz tabii. Önemli bir mesele. Çin tabii bunu emperyallerin tam tersi antidotu olarak tanımlıyor aslında. Şöyle ki küresel güneyi yeniden birleştirme, yani yeni bir tür üçüncü dünyacılık olarak tanımlıyor aslında bunu. Hı hı. Ve bunu aslında birkaç hafta önceki diğer gelişmelere de bağlayabiliriz. BRICS'in genişlemesi de aslında Evet. tam olarak Çin'in bu küresel güneyi yeniden bir üçüncü dünyacılık ağı içerisinde birbirine bağlama çabası olarak görülebilir. İşte Arjantin'in, Etiyopya'nın ve üç Orta Doğu ülkesinin, aslında bunu da eklemek lazım. Çin'in Orta Doğu diplomasisi içerisinde sadece birebir ikili ilişkiler üzerinden devam eden değil. BRICS'e aslında her kıtadan birer temsilci varken, hadi olsun mesela Latin Amerika örneğinde olduğu gibi 2 temsilci varken orada Orta Doğu'dan 3 ülke birden girdi. Evet. Suudi Arabistan, Mısır ve İran ve bunların hepsi tesadüfe bakın ki Çin'in bölgede yakın ilişkiler içerisinde olduğu ülkeler. Yani BRICS'in bu genişlemesi aslında tamamen Çin'in küresel kalkınma girişimi, kalkınma, uygarlık ve güvenlik girişimleri, böyle paket halinde geziyor bunlar genelde. Bunların bir yansımasıydı aslında. Çin tabii bunu az önce dediğim gibi bir emperyal bir plan olarak değil, tam tersi küresel güneyi Batı menşeili küresel kapitalist sisteme karşı güçlendirme niyetiyle yaptığını söylüyor. Ama pratikte tabii bakacak olursak bütün buralarda yatırımlar Çin üzerinden yapılacağı için bu yeni küresel güneyin, yeni üçüncü dünyanın aslında çok da üçüncü bir dünya olmayacağı, Çin odaklı bir tırnak içerisinde kullanıyorum tabii ki, üçüncü dünya olacağını düşünebiliriz. Gerçi buna şöyle bir ek yapmak istiyorum. Çin'in ağırlığı kaçınılmaz bu küresel şu ve şu girişimlerinde. Ama küresel güney ülkeleri aslında dış politika davranışlarında şunu gösteriyorlar bence. Tamamen Amerikan ya da Çin müttefiki olan çok nadir birkaç istisna dışında çoğu aslında tekrar bir soğuk savaş dönemine dönüp herhangi bir kamp içerisinde sıkışıp kalmak istemediklerini Evet. belirten davranışlarda bulunuyorlar. Yani işte BRICS'in içerisine giriyorlar belki de aday oluyorlar girmek için, ama aynı zamanda Amerika ile de
2 gün sonra bir başka anlaşma imzalayabiliyorlar. Ya da işte TPP gibi Amerikan menşeili ya da AUKUS gibi Amerikan menşeili bölgeselleşmelerle bir takım angajmanlar, anlaşmalar içerisine girebiliyorlar. Aslında küresel güneyin çok büyük bir çoğunluğu bir dengeleme siyaseti gütmekte. Kesinlikle. Kesinlikle. Mesela Türkiye'de en yanlış yorumlanan, hatta arada Batı basınında da görüyorum benzer şeyleri. En azından Orta Doğu ülkeleriyle ilgili en yanlış yorumlanan şey o. Yani Amerika'nın müttefiki olmaktan vaz mı geçti Suudi Arabistan? İşte Mısır Çin'e yaklaştı. Hayır, aslında mesele o değil. Mesela bir taraftan Suudi Arabistan'a bakıyoruz. İşte İran'la uzlaşmasında Çin'in devreye girmesini sıcak bakıyor. Belki kendileri teklif ettiler. Çünkü o uzlaşma öncesinde Muhammed Bin Salman zaten Çin'e gitmişti. Biz de Allah Allah niye gitti diye konuşuyorduk kendi aramızda yani. Diğer taraftan aynı Suudi Arabistan mesela İsrail'le anlaşmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğuyla hareket ediyor. Yani tam anlamıyla bir denge politikası yürütmeye çalışıyorlar. Ama bu denge politikası içinde Suriye'nin pozisyonu biraz daha kritik sanki. Yani seninle daha önce Çin konusunda yaptığımız yayınlardan hatırlıyorum. Çin piyasaları çok, Çin şirketleri çok büyük ölçüde Batı piyasalarına entegre durumda. Suriye'de çok ağır yaptırım altında olan bir ülke. Dolayısıyla Suriye'ye nasıl bir ekonomik katkısı olacak Çin'in? Çinli firmalar gerçekten evet ben kara listeye girme pahasına Suriye'de iş yaparım diyecekler mi? Ya da devlet şirketleri eliyle mi yapılacak bu? Ne dersin Suriye konusunda? Doğru, bu dediklerine çok katılıyorum gerçekten. Suudi Arabistan, İsrail arabuluculuğunu Amerika'nın yaptığını okuduğumda ben de seninle aynı şekilde işte bu denge siyasetinin mükemmel bir örneği diye düşündüm. Ama tabii Suriye, Suudi Arabistan'ın rahatlığına sahip değil bu denge politikasını izleyecek. Çok dengeleyecek bir durumda değil. Çünkü Değil, bir evet. taraf yaptırım uyguluyor. Ancak Çin var onun için bu yaptırımlara karşı çıkan. Rusya zaten Rusya'ya dayanıyordu daha önce ama Rusya bir uluslararası aktör olarak silindi bu denklemin içerisinde. Ki zaten Suriye, yani Ukrayna Savaşı'ndan en zararlı çıkan Suriye oldu desem bilmiyorum, abartmış mı olurum? Çünkü Yok, doğru. Rusya'nın da desteği, yani Rusya bir şekilde kendini idare ediyor ama Rusya desteği kesilen Suriye'nin ekonomisi son bir yıl içerisinde neredeyse çöktü diyebiliriz. Evet. O yüzden Suriye'nin Çin'in ekonomik yardımına çok ihtiyacı var. O yüzden Kesinlikle. o Suriye-Çin ilişkisi dengesiz bir ilişki. Yani hem güç dengesiz de niyetler de dengesiz. Çin'in esas niyeti bu demin bahsettiğimiz arabuluculuk konusunda kendisine bir uluslararası lider olarak meşruiyet katması, meşruiyetini arttırması. İşte bu küresel kalkınma, güvenlik, uygarlık girişimlerine bir meşruiyet katması gibi niyetleri ve beklentileri var Çin'in. Ki zaten mesela Çin basınına ve işte think tankler ya da işte akademisyenlerin yazdığı yarı akademik yorumlara baktığımız zaman Suriye ile bu son görüşme, Asya oyunlarındaki görüşme en çok bunun için kutlanıyor diyeyim. Tıpkı Suudi Arabistan, İran gibi bir başarı gibi çerçeveleniyor o anlamda. Ki Suriye'de ekonomik olarak istediklerini alabilmek için siyasi olarak Çin'in duymak istediği her şeyi söyledi gerçekten. İşte bu Evet. Uygurlar meselesi vesaire, terörle mücadele meselesinde örneğin çok Çin'in duymak isteyeceği şeyler söyledi. Çünkü bu Ama aynı zamanda aslında Uygur meselesi Şam'ın başının belası. Çünkü şey var, bir sürü Uygurlu cihatçı da var Suriye'de. Yani hatta Cisri Şuur diye bir kasaba var. Sırf Uygurlu. Dolayısıyla aslında orada tam olarak Çin'in, bunu şundan dolayı düzeltme gereği duyuyorum. Düzeltme değil, af buyur. Seni düzeltmiyorum burada. Mesela bölge basınında benzer yorumlar vardı. İşte Suriye işte terörle mücadele dedi vesaire, Uygur konusunda Çin'e destek verdi. Vay hain Suriye işte vesaire gibi bir takım şeyler var. Ama orada Uygur meselesi Şam'ın başının belası. Dolayısıyla orada ortak terörle mücadele ya da ortak güvenlik tehditleri derken
gerçekten doğru söylüyorlar yani. Evet, evet. Bunu ben de gerçekten basında ve diğer yorumlarda nasıl ön plana çıkmadı diye şaşırdım açıkçası. Bence ana meselelerden biri bu gerçekten. Evet. Suriye'de eğitilen Uygur militanlar, şimdi sen diyorsun ki Suriye içinde bir iç güvenlik meselesi, öyle değil mi? Ben Doğru. Çin tarafından baktığım zaman bir de şunu görüyorum. Çin bu Uygurların en azından bir kısmının Türkiye ve Orta Asya üzerinden Çin'e geri dönüp Çin'de de bir iç güvenlik meselesi yarattığını iddia ediyor. Evet. Suriye'deki varlıkları uluslararası raporlarla belgelenmiş durumda. Çin'e girip ne yaptıkları kısmı Çin'in iddiası. Ama gene de iki tarafta Uygurları bir iç güvenlik meselesi olarak görüyor. Bu anlamda bu teröre yaptıkları vurgu öyle soyut bir vurgu değil, gayet somut temelleri olan bir vurgu aslında. Çok doğru söylüyorsun onu. Ekonomi kısmına gelince, yani Suriye'nin esas derdi olan ekonomi meselesine gelince, o konuda sen de aslında az önce söyledin nasıl olacak bu iş diye. Gördüğüm kadarıyla, işte dediğim gibi Çin tarafında yazılan, çizilenlerden gördüğüm kadarıyla Çin'in bu konuda yakın zamanda somut adım atmaya henüz niyeti yok. Yani aynı zamanda örneğin Kuveyt'le çok somut, detaylı anlaşmalar imzalayan Çin, istediği zaman bunu yapan Çin, Suriye ile imzaladığı anlaşmalar çok soyut, genel olarak savaş sonrası yeniden yapılanmaya yardım edeceğine tüm kalbiyle söz verdiği gibi genel geçer sözler içeren anlaşmalar. Evet, ağırlıklı olarak Memorandum of Understanding, yani anlaşmaya niyetimiz var anlaşması. Evet, gerçekten öyle. Geleceğe dair umutluyuz anlaşması. Ama somutta bunun gerçekleşeceğine dair Çinliler, Çinli akademisyenler, gazeteciler de umutlu değil. Şöyle ki Çin ne olursa olsun ekonomik kaygıları önde tutuyor hala. Yani yaptığı yatırımlar eğer ekonomik olarak mantıklı değilse ve özellikle yatırım yapacağı ülkelerde bir siyasi risk algılıyorsa o yatırımı yapmaktan çekiniyor. Ki mesela Türkiye için bile bunu söyleyebiliriz. Uygur meselesinden ya da başkanlık sisteminin transparan olmamasından, bu gibi nedenlerden dolayı Türkiye'ye de önemli yatırımlar yapmıyor. Çünkü o siyasi elite erişimi olmadığını düşündüğü noktada Türkiye'den de ayağını çekmiş durumda. Benzer şekilde zaten Suriye'deki yüksek siyasi risk hepimizin malumu. Evet. Hala tam bir istikrar sağlanmış değil. Böyle bir durumda zaten özel şirketlerin gücü yetmez Suriye'ye yatırım yapmaya, Çinli özel şirketlerin, ancak kitler yapabilir. O kitleri de Çin siyasi risk algıladığı yere göndermeyi çok istemiyor. Çünkü bir, yatırımlar başarısız olabilir, ölü yatırımlara dönüşebilir onlar, fonlar ziyan olabilir. İki, fiziksel bir riskten de bahsediyoruz. Yani örneğin Afrika'da ya da Güney Asya'da ya da Afganistan'da mühendisleri ya da işçileri öldürüldüğü zaman bu Çin için büyük bir kriz oluyor. Çok yani vatandaşlarının güvenliği Çin için benim gördüğüm kadarıyla diğer ülkelerden daha önemli hala. O yüzden bu anlamda da bir risk taşıyor Suriye. O yüzden Suriye'nin umduğu kadar acil bir şekilde bir yatırım olma ihtimali yok gibi, olmadığına Peki, ben çok eminim. Ama şöyle bir şey okudum. üçüncü bir ülke üzeri... Ha, buyur, söyle. Evet, tam onu diyecektim ben de. Onu demek üzereydim. Hani Rusya'nın mesela Belarus'u var. Belarus'un umrunda değil. Zaten kara listenin kendisi kara liste, yani Belarus'un. Rusya mesela gizli kapaklı, üstü örtülü, benimle hiç alakası yok diyebileceği operasyonları Belarus üzerinden yapıyor. Çin'in bir Belarus'u var mı? Um,
Belarus gibi, yani Rusya-Belarus ilişkisi içerisinde değil ama Körfez'le işbirliği içerisinde siyasi risk algıladığı yerlere yatırım yapıyor. Tabii ki ilişki Rusya-Belarus ilişkisi değil, daha eşit bir ilişki var Körfez'le, Suudi Arabistan'la, ama yine de bir riski paylaşma hareketini Körfez'le beraber yapıyor. Örneğin bu benim ilk Ermenistan'da dikkatimi çekmişti. Ermenistan da malum gene siyasi istikrarla ünlü bir ülke değil. Son gelişmelerden de bildiğimiz üzere. Ama Çin sermayeli Suudi Arabistan elektrik enerji şirketi Aqua Ermenistan'da çok büyük bir rüzgar santraline yatırım yapıyor bugünlerde. Gene dediğim gibi böyle bir risk paylaşma durumu. Benzer bir analizi Suriye için okudum Çin basınında. Şöyle ki Körfez'in sermayeyi vereceği, Çin'in de mühendisliği, yani teknolojiyi sağlayacağı bir işbirliğiyle Suriye'ye girilebilir belki. Demiş ekonomistler. Bu bana bu Ermenistan örneğinden dolayı mantıklı geldi açıkçası. Bir de bunun tabii yasal kısmını uzmanları daha iyi bilir bu söyleyeceğimin. Ama Körfez'le beraber, Suudi Arabistan'la beraber girmek belki senin de az önce bahsettiğin ikincil yatırımlara maruz kalma riskini de azaltabilir. Doğrudan girmemek. Onu bilemiyorum tabii. Nasıl olur böyle bir ortaklığa girmek? Ama ikinci yaptırımlara maruz kalma riski kesinlikle senin de dediğin gibi almayacaklardı. Çinli kitlerin, Çinli bankaların, finansmanı sağlayacak Çinli bankaların almak istemeyecekleri bir risk. Evet, bu konuda benim aklıma İran ve Rusya gelmişti açıkçası. Çünkü Körfez ülkeleri de aynı şekilde Suriye ile ilişkileri, kanalları açmak istiyorlar ama bu Amerikan yaptırımlarına takılma meselesi olduğu için bir türlü Suriye'ye yatırım, işte ticaret kanallarını açma vesaire, o konuda bir türlü karar alamıyorlar. Belki de İran üzerinden olacaktır vesaire. Niye olacaktır diyorum? Şundan dolayı, hani Çin eğer Suriye'de bir gelecek görmüşse ekonomik açıdan, burası benim işime yarar, işte 5 yıl sonra 10 yıl sonra demişse, en azından Şam yönetiminin çökmeyecek kadar destekleyeceğini düşünüyorum ben. Hani bu açıdan yani ne diyelim, hani umdurmaz ama öldürmez de şeklinde diyebileceğimiz bir destek sağlayabilir diye düşünüyorum ben. Evet. Bu konuyla ilgili var mı ekleyeceğim bir şey? Bir de şu koridor meselesine gelmek istiyorum. Yani Çin'in Kuşak Yol koridoruna karşı, Çin projesine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suudi Arabistan'ın vesaire birkaç tane ülkenin koridor projesi ortaya çıktı. Şimdi bu iki proje birbirini destekler, birbirini bütünler, tamamlar diyen var. Bu iki koridorun hedef aldığı ülkeler arada kalır, yeni vekalet savaşları ortaya çıkar. Çinlilerle Amerikalılar işte bir Suudi Arabistan'da, bir işte Yunanistan'da, belki bir Ürdün'de, hattın geçeceği noktalardan bahsediyorum, Amerikan koridorunun. Buralarda bir çeşit vekalet savaşına girişebilir diyen de var. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ben İMEK'in gerçekleştiği durumda, ki ona daha çok var gerçekten, çünkü ben evet, o da bir de adı katılıyorum var. sana. Çok gerçekçi bir proje gibi gelmiyor bana açıkçası, ama belli de olmaz şimdi. Olduğu durumda diyelim, jeoekonomik kaygıların ön plana geçeceğini ve yoldaki ülkelerin de az önce konuştuğumuz arada kalmama, dengeleme politikası giderek vekalet savaşların içinde bulmamak için kendilerini her iki yolda, hem Kuşak Yolu hem İMEK'i ya da başka ne alternatif varsa besleyecek dengeleme ara çözümleri bulacaklarını düşünüyorum açıkçası. Çünkü zaten küresel üretim ağları da öyle bir soğuk savaş vari
ikiye bölünecek, iki ayrı birbiriyle hiçbir iletişimi olmayan iki ayrı üretim zinciri oluşturabilecek durumda değil. Yani zaten Evet. Amerika'da o kadar tatava yapmasına rağmen diyeyim aslında Çin'le bu üretim zincirlerinin ne kadar üst üste çakıştığının o da farkında. Yani öyle ha deyince ayrılabilecek küresel kapitalist üretimin geldiği nokta çok iç içe geçmiş bir nokta. İkinci bir soğuk savaşa, ekonomik bir soğuk savaşa girmemiz zaten pratik olarak mümkün değil. Ve dediğim gibi üçüncü ülkelerin de buradaki iradesi çok önemli bence. Kimse, o yollardaki kimse böyle bir seçim yapmak zorunda bırakılmak istemiyor açıkçası. Evet. Bu yüzden işte İMEK olsun ya da İMEK'in 2 sene önceki 2U, 2İ işte Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, İsrail bu 4 ülkenin bir arada olduğu bir anlaşma imzalanmış 2 sene önce. Hı hı. Bu aslında İMEK'in başlangıç noktasının o olduğu söyleniyor. O zaman o da bir ölü doğmuş ya da isim olarak kalmış bir girişimcik aslında. Ama mesela ona baktığımız zaman bu İMEK G20'de açıklandığı için çok daha şaşalı bir başlangıcı oldu hayata bir terim olarak. Öbürü daha bu 4 ülke kendi aralarında imzaladığı için daha sönük kalmıştı. O yüzden aslında daha gerçekçi bence. Şöyle ki bu yolların Hindistan'dan başlayacak bu tedarik zincirleri yolunun Çin'in sahip olduğu Pire Limanı'ndan geçmek zorunda olduğunu, yani en mantıklı, ekonomik olarak en karlı ve güvenli yolun bu olduğunu o girişim aslında çok açıktan söylüyor. Ve ona baktığımız zaman görüyoruz ki Hindistan'ın derdi de aslında Çin'e tamamen alternatif bir yol, güzergah çizeyim, o güzergahın da kralı ben olayım değil. Ben bu küresel üretim zincirlerinin dışında kalmayayım. Ben de bir parçası diye. O yüzden ama dediğim gibi İMEK G20'de açıklandığı için tabii ki ABD damgası vuruldu. İşte Biden asrın girişimi gibi bir şeyler dedi bununla ilgili. Öyle olunca çok politize olmuş oldu ve sanki Çin'e ve kuşak ve yola alternatifmiş gibi sunuldu. Ama aslında dediğim gibi bu işte 2U, 2İ girişimi çok daha gerçekçi ve bize esas niyetlerin ne olduğunu gösteren bir proje. Bununla ilgili mesela Arapça basında çok enteresan şeyler vardı. O yazılardan birinde de hatta birkaç tane vardı. Bağlantısızlar hareketini hatırlatma yapıyordu. Soğuk Savaş döneminde işte Bağdat Paktı ile şey arasında Varşova Paktı arasındaki kalanlar işte Sovyetler Birliği ile Amerika arasında kalanlar bağlantısızlar hareketi yani biz ikisine de dahil olmayız şeklinde karar beyan edenlerden bahseden yazılar var. Yani eğer olur da Amerikalıların açıkladığı o koridor projesi gerçekleşirse muhtemelen çok daha baskın bir şekilde biz iki tarafa da dahil değiliz ama iki tarafın projesinin de içindeyiz şeklinde bir yaklaşım geliştirdiklerini görebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi benim sorularım bitti ama izleyicilerden çok güzel sorular geldi. Onlara geçmek istiyorum izninle eğer ekleyecek bir şeyin yoksa. Yok, tamam. Oradan devam edebiliriz. Tamam. Muharrem Palaz demiş ki Çin'in Orta Doğu ve Asya ülkelerine açılma gerekçesi Batı'da Çin'e karşı uygulanan kotalar ve ticaretinin krize girmesinin etkisi ne kadardır? Çin yeni pazarlar peşinde gibi gözüküyor demiş. Tabii Çin yeni pazarlar peşinde hem ABD baskısı yüzünden ama Avrupa pazarlarını kaybettiği için değil aslında bu dijital ve yeşil teknolojiler yeni pazarlar açtığı için. Örneğin bu elektrikli araçlar meselesi daha yakın zamana kadar çok gündemimizde olmayan, yakın zaman dediğim bir 10 yıldan bahsediyorum. Dünden bahsetmiyorum da gene de büyük resim içerisinde yakın zamana kadar olmayan bir pazarken şimdi Çin neredeyse tüm dünyada bu yeni açılan pazarı domine etmiş durumda.
Yani Hı hı. bunu tam olarak ABD Çin'i bazı pazarlardan attı. O da yeni pazarlara girmeye çalışıyor gibi değildi. Yeni açılan pazarlara erkenden hakim olmaya çalışıyor gibi okumak lazım bence. Ya da bir başka örnek de Huawei'in domine ettiği 5G pazarı. Yine Evet. 5G teknolojisi yeni bir teknoloji. 4G'yi ABD domine etmişti. Şu anlamda domine etmekten kastım hani sadece satış anlamında değil, kim daha erken satış yapmaya başlarsa o kuralları da koyuyor. İşte standartları, regülasyonları vesaireleri de o ülke belirliyor. 4G'nin standartlarını ABD belirlediği için geri kalan tüm üreticiler sadece Çin değil, Güney Kore'de örneğin ona uymak zorunda kalmışlardı. 5G'yi Huawei ve Çin belirledi. Şimdi diğer bütün ana büyük üreticiler Çin'in belirlediği standartlara uymak zorundalar. Bu da Çin'in 5G pazarlarını ve belki ileride işte 6G devam edecek bu teknolojik ilerleme pazarlarını da garantiye aldığını, almak üzere olduğunu gösteriyor. Evet. Sefa Yücel demiş ki Ceren Hanım, Çin'in ekonomik büyüme oranları düştü. Ekonomi konuşmak neredeyse yasaklanacak. Hiç mi etkisi olmuyor bu durumun dış yatırımlara? Bu O kadar güzel da bir şey düşmüyor. gerçekten. Evet. Hı hı. Çünkü Çin'in içiyle dışı iki ayrı resim veriyor bize. İki ayrı Çin'den bahsediyormuşuz gibi neredeyse. Çin'in iç ekonomisinde çok ciddi sorunlar var. Ekonomik büyüme oranları düştü. Gerçi tabii bu düşüş bir yandan beklenen bir düşüştü. Ama pandemi sonrası bir de Xi Jinping'in pandemi döneminde yaşadığı, kendi kendine yaşadığı demek istiyorum, beka krizi, yarattığı beka krizi yüzünden yabancı yatırımcının kaçmasıyla da katmerlenen bir düşüş yaşanıyor. Dış yatırımda bir düşüş var ama iç yatırımda da düşüş var. Çünkü Xi Jinping'in sermaye üzerindeki baskıları, örneğin Alibaba şirketi ve Jack Ma'ya yaptıklarını duymuşsunuzdur herhalde. Hı hı. Adam Japonya'ya kaçtı. Şirketini de küçük küçük parçalara böldüler. Yani büyük sermayenin büyümesine izin vermedi. Bunu gören büyük ya da büyüme potansiyeli olan sermaye de Çin'den kaçıyor şu an. En büyük kaçma destinasyonu Singapur. Bunu da ilerleyen zamanlarda takip etmek lazım aslında. Singapur o kadar Çin sermayesiyle doldu ki şu an Malezya'ya da bir kayış var. Yani normalde Malezya'yı bir sanayi devi olarak bilmeyiz ama orada bir Çin diasporası, tarihsel bir Çin nüfusu olmasından dolayı uygun bir yer Malezya. Böyle bir sermayenin dışarı kayışı var. Sermaye kaçıyor diyebiliriz Çin'den gerçekten. Ve bunun getirdiği işte ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma sorunları da var. İstihdam piyasası da daralıyor. Genç işsizliği artıyor. Ve refah hizmetleri, yani sosyal güvenlik hizmetleri de belirlemez hale geliyor bununla beraber. Yani Çin kendi içerisinde aslında ciddi bir kriz yaşıyor. Evet. Ama benim gördüğüm kadarıyla Xi Jinping içle dışı bir şekilde ayırmış durumda. Ve dışarı yatırım yapacak olan kitler devlet tarafından destekleniyor ki bu az önceki soruya cevaben söylediğim işte bu 5G, işte elektrikli araç vesaire gibi yeni oluşan pazarlara hakim olma amacından geri kalınmasın. Hı hı. Oradaki düşünce de içeride olan sorunlara bu dış piyasalara hakimlik tedarik zincirleri sayesinde destek olabilir. Yani içeriği dışarısı sayesinde kurtarma gibi bir plan var diye görüyorum. Bir yandan da tabii şey de var. Devletin üstün çıkarları için halkı kurban etme gibi bir geleneği de Evet. var Çin'in. Bütün otoriter ülkeler gibi.
Cengiz Han demiş ki Mısır için ikinci bir Yunanistan vakasının anlamı nedir? Biraz açmak ister misin bunu? Kastettiğim şu, Yunanistan 2008 krizinden sonra Avrupa Birliği, özellikle Almanya yardım etmeyi reddetti. Daha doğrusu yardımları çok sıkı ve o an için gerçekleşemeyecek koşullara bağladığı için krizden çıkmak için yönünü Çin'e dönmüştü. Örneğin şu an çok aktif olarak kullanılan Pire Limanı o zaman Çinlilere satılmıştı ve çok Çin yanlısı koşullara satıldı. Örneğin daha sonra satılan Trieste Limanı, İtalya'daki ya da İspanya'daki Valencia Limanı çok daha eşit koşullarda sözleşmeler imzalarken Pire Limanı neredeyse tamamen Kosko'ya, Çinlilere verilmiş durumda. Gene aynı şekilde Yunanistan'ın birçok bankası Çin'e satıldı ve koşullar dediğim gibi eşitsiz bir şekilde satıldı. Yani Çin o zaman Yunanistan'ın iç ekonomisinin içine bayağı infiltre etmişti Yunanistan'ın çaresizliğinden faydalanarak. Mısır'a benzetmemin nedeni de Mısır'ın şu andaki hükümeti benzer bir ekonomik kriz olmasa bile bir meşruiyet krizi içerisinde dışarıdan destek bulmak amacıyla ipleri Çin'in eline vermiş durumda. Yani bu az önce bahsettiğim çok büyük yatırımlar yapıyor Çin, Mısır'a ve yüksek teknoloji yatırımlar yapıyor. Bunu kabul etmek lazım. Ama bunların kontrolü tamamen Çin'in elinde. Hangi teknolojinin aktarılacağı, istihdamda yerel işçi mi kullanılacağı, bilgi aktarımı yapılıp yapılmayacağı bu şeylere, yerellere vesaire, bütün bunların hepsine Çin karar veriyor. Bütün bu yatırımlar, işte enerji, teknoloji vesaire alanlarındaki bütün bu yatırımlar Çin kontrolünde oluyor. Ve Mısır hükümeti de bu Çin'den gelen fonlar sayesinde iç ve dış meşruiyetini sağlıyor ya da sağlamaya çalışıyor diyelim. Bu anlamda Yunanistan'a benzetiyorum. Evet. Muharrem Palaz demiş ki Çin'in iddiası Uygur militanlarının Suriye İç Savaşı'nda cihatçılar tarafından eğitilip Çin'e gelmeye çalıştığı ne kadar doğru? Uygurlar Çin'den ne istiyor? Radikal bir rejim söylemi var mı? Şimdi ne kadar doğru olduğu kısmını bilemem. Çünkü uluslararası raporlar yok bu konuda. Çin'in iddiaları var. Ve bu çok tartışmalı bir konu. Uygurlar Çin'den ne istiyor? Yani eğitilip geri döndükleri zaman ne istiyorlar kısmına yanıt Ya da bir siyasi söylemleri vesaireleri var mı? Evet, orada Sincan bölgesinin bağımsızlığını isteyen Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi diye bir grup var. Bu grubun liderleri yurt dışına kaçmış durumda. Eskiden Türkiye'deydi 90'ların sonuna kadar bu liderler. 90'ların sonunda kaderin ilginç bir cilvesi olarak Devlet Bahçeli, yani milliyetçi Devlet Bahçeli hükümeti, evet, Uygurlarla değil Çin hükümetiyle ilişkileri düzeltmeye karar verdiği zaman bu diaspora liderleri Türkiye'den çıkarıldı ve ondan sonra Almanya, Avustralya gibi ülkelerde merkezleri oldu. Bu ETAM denilen kısaltması ETAM olan Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi'nin. Bunlar bağımsızlık istiyorlar. Diyorlar ki Sincan bölgesi tarihsel olarak Çin'in parçası değil. Zaten çoğunluk nüfus şu an değil ama tarihsel olarak Han değil. Yani Han Çinlileri değil etnik olarak Uygurlar ve işte Kazaklar, Kırgızlar vesaire filan da var. Bir takım Orta Asya etnik grupları da var ama ağırlıklı olarak Uygurlar var. Ve o yüzden nasıl Orta Asya ülkeleri Sovyetlerden sonra bağımsızlığını ilan ettiyse Sincan'da Doğu Türkistan adıyla bağımsızlığını ilan edebilir diye düşünüyorlar. İstedikleri bu. Yani radikal bir rejim söylemi var mı derken İslami radikal bir rejim kastediliyor sanırım. O konuda şöyle, Sincan'daki İslam geleneksel olarak aslında daha Bektaşi Sufi geleneğine yakın bir İslamken Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonraki dönemde çok Vahabi etkisi altına
giriyor ve o anlamda Vahabi Sünni bir anlayışa doğru evriliyor aslında toplum. Yani toplumun İslam yorumu diyeyim. Ama Radikalleşiyor yani. evet, radikalleşiyor. Ama yani bir tane toplumun her bireyi için bunu söyleyemeyiz kesinlikle. Bunlar daha çok hani görünen politize olmuş gruplar. İkincisi benim bildiğim kadarıyla bu ETAM'ın, Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi'nin İslami devlet kurma söylemi yok. Bağımsız devlet isteklerinde daha etnik bir vurguları var. Evet. Şimdi bir soru var. WhatsApp'tan geldi bana. Diyor ki iyi yayınlar, program için teşekkür ederim. Bu arada Gökhan Göçmen'in sorusu, meslektaşım. Çok bilgilendirici bir yayın demiş. Çin'in kriz alanlarında arabuluculuk faaliyetlerine değindiniz. Hatta ben bunu şuradan copy paste yapıp sana direkt ekrandan yansıtayım istersen, daha şey olur. İyi olur. Evet. Şimdi buradan ekrana yansıtacağım şimdi. Nerede? 4 parçaya bölmüş bunu da. İyi yayınlar, program için teşekkür ederim. Çok bilgilendirici. Çin'in kriz alanlarındaki arabuluculuk faaliyetlerine değindiniz. Türkiye'nin de kriz bölgelerinde önemli bir aktör olduğu aşikar. Çin'in barışın mimarı olmak istediği Ukrayna krizinde Türkiye tahıl anlaşmasını tesis etti. Filistin krizinde Abbas Çin'in ardından Türkiye'ye geldi. Benzer şekilde Netanyahu sağlık nedeniyle iptal etmeseydi Çin'in ardından yine Türkiye'ye gelecekti. Güzel yakalamış aslında. Wang Yi Türkiye ziyaretinde Ankara'nın bölgesel ve küresel rolünü takdir ettiklerini söyledi. Sizce Türkiye ve Çin arasında yeni dönemde bir iş birliği görülebilir mi? Örneğin Rusya-İran ile kurulan Astana platformu gibi benzer bir platform kurulabilir mi demiş. Teşekkür ederim Gökhan soru için. Evet, bu güzel bir soru. Yani verilen örnekler gerçekten ona işaret ediyor. Ama ben Çin'in Türkiye'ye o kadar da güvenip bir uluslararası platformda kendisini bir partner olarak alacağını düşünmüyorum açıkçası. Özellikle bu Uygur meselesinden, bu siyasi risk algısından dolayı Türkiye'yi kayıtsız şartsız bir partner olarak göreceğini düşünmüyorum. Örneğin ben de şöyle karşıt bir örnek düşündüm şimdi konuşurken. Yakın zamanda Çin Orta Asya liderleriyle toplandı ve oradan geçecek bir başka koridor, gene koridorlardan, yollardan bahsediyoruz. Bir başka koridor için gene prensipte, hani şimdilik adı var, kendisi yok ama bir Orta Asya koridoru üzerinde prensipte anlaşıldı. Bu toplantıya Azerbaycan ve Türkiye davet edilmemişti. Bunun nedeni olarak da son Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan aldığı tutum zaten belli de Türkiye'nin de Azerbaycan'ı kayıtsız şartsız desteklemesi olarak gösterildi. Yani bir yandan son Wang Yi ziyaretinin gerçekten belki gelecekte yeni ihtimalleri çıtlattığını ben de düşünüyorum. Gökhan Bey'in örnekleri de o yüzden güzel ve anlamlı ama karşı örnekler de var. Ve genel olarak ben dediğim gibi Çin'in Türkiye'ye güveneceğini düşünmüyorum. Evet, henüz o çerçevede değil. Sevgili Rukan Kaya demiş ki Çin'in İran'a verdiği teknolojik destek ve ham madde ile uranyum zenginleştirerek nükleer silah üretmesini Batı tehdit olarak görüyor. Çin, Batı, ABD ile İran arasında bu dengeyi nasıl koruyacak? Yavaş ve küçük hamlelerle diye düşünüyorum. Bu gibi konularda Çin genelde uluslararası örgütler içerisinde hareket ediyor.
Bu uranyum meselesinde gene işte bu nükleer karşıtı komisyon içerisinde raporlara itiraz Suriye'de yaptığı gibi itiraz ederek vesaire küçük adımlarla devam ettirecek diye düşünüyorum. Evet. Bir soru daha var, belki fikrim vardır. BVR demiş ki merhaba, iyi yayınlar. Çin'in Suriye rejimine yaklaşımı Rojava'yı nasıl etkileyecek? Yani eğer ekonomik olarak Suriye'ye, Şam'a destek verirse elbette ki bu durum Şam'la Kürtler arasındaki müzakereleri Şam'ın lehine etkileyecektir. Ama sen ne dersin Ceren? Doğru, evet. Yani bu soru biraz uzun vadeli bir soru. Evet. Yani Çin'in Suriye'ye yakın vadede ekonomik yardım yapacağını, bunun Esad'ın elini güçlendireceği varsayımı, yani ondan sonra Rojava'daki görüşmelerdeki güç dengelerini değiştirir mi meselesi üzerinden. İşte burada yani evet, ekonominin rejimi stabilize ederek, istikrarını sağlayarak güç dengelerini değiştireceğini varsayabiliriz herhalde, ama bu yakın zamanda gerçekleşecek bir şey değil. Eğer Rojava'daki görüşmeler bir uluslararası toplum mevzu olarak tartışılırsa bir noktada, orada da Çin gene Esad rejiminden yana tavır alacaktır. Çünkü genel olarak bir dış politika prensibi olarak hükümetlerden yana tavır alıyor Çin. Evet. Azınlıklardan, muhalif gruplardan vesaire yana tavır almıyor ve hatta hep bunu, yani bunu böyle katı bir prensip olarak bunu uyguladığı için aslında diğer ülkelerin iç siyasetini okuyamadığı da söyleniyor. Yani bu bir eksiklik olarak söyleniyor. Ama Evet. ben Çin'in açıkçası bu tavrından yakın bir gelecekte vazgeçebileceğini düşünmüyorum. Çünkü o gerçekten çok katı ve hiç esnek olmayan bir devlet prensibi. Sadece hükümetle muhatap olmak. Hükümetlerden yan olmak. Evet. Mehmet Taş demiş ki Arap ülkeleri kimin telkiniyle Çin'le ilişki geliştirme yarışına girdiler? Suudiler mi etkili? Sen bir şey demek ister misin bu konuyla ilgili? Yani bu daha çok tabii senin alanın, ama benim gördüğüm kadarıyla Orta Doğu içerisindeki daha alt bölgelerin hepsinin kendi iç dinamikleri var. Evet. Yani örneğin bilmiyorum, Mısır Körfez ülkelerinin telkiniyle girmiş gibi gözükmüyor bana, ama bunlar daha çok senin konuların, evet. Bu konuda kesinlikle Ceren'e katılıyorum. Burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Orta Doğu'da mevcudiyetimizi azaltacağız, yönümüzü de Uzak Asya'ya, Çin'e çevirdik açıklamasından ya da politikasından sonra bölgede bir güç boşluğu ortaya çıktı. Çin doldurmaya girişti bunu. Zaten Çin'le Suudi Arabistan ilk ilişkileri geliştiren, ilk adımları atan ülke Suudi Arabistan oldu. Bunun da temel sebebi Çin'in Suudi Arabistan'ın petrol satışından en büyük müşterilerden biri olması. Yani doğal olarak zaten ilişkileri vardı. Ondan sonra yavaş yavaş bölge ülkeleri Çin'e doğru açılmaya başladı. Ama Ceren'in söylediği çok doğru. Her ülkenin kendi iç dinamiği var. Dolayısıyla burada denge politikasına yaklaşmaya ya da denge politikasının ne kadar önemli olduğunu idrak etti bölge ülkeleri, özellikle Arap ayaklanmasından sonra. Muharrem Palaz demiş ki Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu dünya terk edilmiş, yerine çok kutuplu bir dünya ve ülkeler çıkarları doğrultusunda eskiden düşman olan ülkelerle ilişkiler kurmaya başladı. Bu denge politikası gelecekte dünyanın hayrına olur mu? Bu biraz spekülatif olur ya sanki cevabı, ama sen bir şey demek ister misin Ceren? Yani şu anda bir Yani şey demek... hayrına veya değil, gelecek bu diye düşünüyorum. Demin bahsettiğimiz üretim zincirlerinin iç içe geçmişliği sonucu zaten iki kutuplu bir dünyaya dönmek mümkün değil. O yüzden hayırlı veya değil, geleceğimiz bu diye düşünüyorum. Evet. Hayırlı olup olmaması da o süper güçlerin elinde olan bir şey. Yani işbirliğine de çevirebilirler, vekalet savaşına da çevirebilirler karşı karşıya kaldıkları sahaları.
Rukan Kaya demiş ki BRICS küresel finans açısından önemli bir birlik ve bu gruba Mısır, Suudi Arabistan ve BAE'nin Çin tarafından davet edilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla ilgili az önce birkaç şey söyledin ama ek bir şey söylemek ister misin diye ayrıca soru olarak da geldiği için aktarayım dedim. Şöyle belki sorunun ilk kısmıyla ilgili benim bir soru işaretim oldu. Küresel finans açısından önemli bir birlik. İlk başladığı zaman öyleydi gerçekten. Dünya ekonomisinin çoğunluğunu içeriyordu BRICS ama zaman içerisinde BRICS kendi içerisinde bir dengesizlik yaşadı. O zaman örneğin Çin ile Brezilya arasında çok da büyük bir fark yoktu gerçekten. Ama zaman içerisinde Çin bir küresel güç haline geldi. Hindistan da onun kadar olmasa da fena değil. Ama bir Güney Afrika, Brezilya bunlar aynı küresel güç noktasına gelemediler. Bölgesel güç olarak kaldılar. O yüzden aslında bugün geldiğimiz noktada baktığımızda BRICS toplamında dünya ekonomisinin çoğunluğunu temsil eden bir ağırlığa o kadar da sahip değil bence. Ama küresel güneyi temsil etme iddiası açısından önemli bir örgütlenme olarak kalmaya devam ediyor kesinlikle. Sorunun ikinci kısmını zaten konuşmuştuk ama hızlıca tekrarlayayım istersen. Bu üç Orta Doğu ülkesinin girmesi tamamen Çin'in küresel güney ağlarını nasıl idare etmek istediği, şekillendirmek istediğiyle ilgili bir durum. Yani küresel finans ağlarına böyle bir katkıda bulunalım gibi değil, Çin'in kendi ilişkilerini konsolide etmeyi isteği olarak görüyorum. Hı hı. Yine Rukan Kaya demiş ki Çin'in asıl hedefi önümüzdeki yıllarda ABD'nin Orta Doğu'da sahip olduğu üstünlüğü ele geçirmek mi? Ben evet. Bu evet, kısacası bu. Doğru. Bununla ilgili bir yayın da yapmıştık. Ruken Hanım muhtemelen unutmuştur onu. Üstüne çünkü bir sürü zaman geçti. Bununla ilgili ayrıca bir yayınımız da vardı. Çok güzel, çok detaylı anlatmıştır Ceren orada. O yayınları izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Türkiye-Çin arasında savunma işbirliği ve yatırımlar anlaşması vardı. Sanırım biraz beklemeye alınmış gibi gözüküyor. Buna sebep olan şeyler nelerdir? Manisa'da elektrikli araç ekipmanı üreteceklerdi demiş. Bu iki ayrı mevzu aslında ama güzel noktalar. İkisi de benim çok ilgimi çeken noktalar. Bu savunma işbirliği ve yatırım anlaşması bırakın iki ülke arasında ilişkileri geliştirmeyi büyük bir krize neden oldu aslında. Çünkü o zaman ABD Türkiye'ye çok büyük bir baskı uyguladı. Çin'le bu savunma işbirliğini dondurması için ve Xi Jinping'in o zaman daha ilk yıllarıydı. Daha yerini tam pekiştirmediği yıllardı. Bunu kendi meşruiyetine bir saldırı olarak aldı. Ve Türkiye ile ilişkileri birkaç yıl kadar dondurdu bunun üzerine. Ve ondan beridir de bu savunma konusunda Türkiye'ye hep çekimser bakıyor Çinli şirketler. Çünkü diyorlar ki Türkiye Çin'i Amerika'ya ya da Batı kampına, Batı müttefiklerine karşı bir pazarlık kozu olarak kullanıyor. Ve o öbür taraftan Amerika'dan istediğini elde ettiği anda bizimle anlaşmayı tak diye feshedebilir daha önce yaptığı gibi diyorlar ki bence haksız değiller analizlerinde. Ama bu analiz, bu risk algısı bir savunma işbirliğini engelleyen bir mevzu. Bir de şöyle bir şey var. İki şey daha söyleyeyim. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yapılan savunma sanayi fuarı oldu. Oraya Amerika'dan 5 şirket, Çin'den 120 kadar şirket katıldı. O dönem bir ne oluyor dendi. Hani bu Çin'le Türkiye arasındaki savunma işbirliğinin artışı anlamına mı geliyor diye. Bu benim özellikle uzmanı olduğum bir alan değil. Savunma sanayi teknolojileri özellikle. Ama okuduklarından anladığım kadarıyla gelen şirketler en son ürün
satan, işte mesela Baykar Holding gibi, Baykar Holding'in muadili olabilecek büyük şirketler değil, onların tedarikçisi olan ara mal satan şirketler ve Türkiye ile işte Baykar Holding ve işte onun içindeki muadilinin bir işbirliği yapmasından çok Türkiye'yi Afrika pazarlarına bir atlama tahtası olarak kullanma niyetiyle gelen daha küçük tedarikçi şirketler. Yani o da böyle büyük bir iki ülke arasında büyük bir savunma işbirliği anlamına gelmiyor. Ama Türkiye'nin belki bu Afrika'yı dahil edecek tedarik zincirlerinden belki bir kazanımı olabilir ama dediğim gibi savunma işbirliği anlamına gelmiyor anladığım kadarıyla. Ama şöyle bir şey daha var. Çin basınında oldukça sık aralıklarla Türkiye'nin savunma sanayideki teknolojik gelişimiyle ilgili yazılar çıkıyor. Ve özellikle son aylarda gene Körfez ülkeleri son anda bu insansız hava araçlarını, İHA'ları ve SİHA'ları son anda Çin'den almaktan vazgeçip Türkiye'den satın aldılar. Yani aslında Baykar Holding bir anlamda Çin'e en azından kendi bölgesinde bir rakip oluyor olarak ortaya çıkıyor. Evet. Çinlilere baktığınız zaman, yani o yazıları okuduğunuz zaman şeyi görüyorsunuz. Çinliler Türkiye'nin Baykar Holding'in teknolojisini beğenmiyor. Zayıf ve tespit edilebilir, radarlar tarafından tespit edilebilecek kadar yavaş buluyorlar. Ama yavaş yavaş kendilerini bir rakip olarak yükselmekte olduğunu da kabul ediyorlar. Böyle de bir durum var. Bir soru daha vardı orada, ikinci yarısı vardı hediye sorunun. Manisa'da yapılacak olan elektrikli araç fabrikası. Orası çok büyük bir soru işareti. Güzel bir soru. Ben de ilgileniyorum ama çok büyük bir soru işareti. Şöyle ki ondan önce Volkswagen'e teklif edilmiş ki Volkswagen de çok büyük bir elektrikli araç üreticisi bugün. Volkswagen Manisa, yani o yeri yeterince karlı bulmamış ve istememiş. Ondan sonra Koç Holding'e teklif etmişler. Koç Holding bile demek istiyorum. Hayır demiş. Şimdi orayı Çinli bir elektrikli araç şirketine vermeye çalışıyorlar. Sanırım Enerji Bakanı mıydı? Çok umutlu konuşuyordu bu konuda. Ama onu bekleyip görmek gerekiyordu. Yani Volkswagen'in ve Koç'un reddettiği fabrikayı Çin'e alır mı? Büyük bir soru işareti bence. Evet. Son iki soru. İlhan Bey demiş ki Amerika'nın Orta Doğu ülkelerine yönelik yeniden yakınlaşma stratejisine karşı, ki Amerika'nın böyle bir stratejisi var gerçekten, Çin ve Rusya nasıl bir karşılık verebilir Ceren Hanım? Ben İran ve Suudi arabuluculuğunu Çin'in tarihten gelen bir demiş, devamını almamışım. Yorum yapmış orada. Soruya ne dersin? Bir diplomasi geleneğinden başarıldığını düşünürken siz bugün Çin'in para yatırım teklifiyle kısa yoldan başardığını söylediniz neredeyse. Evet, iyi yakaladın. Yani ben o tip böyle tarihten gelen diplomasi geleneği, işte Konfüçyanizm, Asya değerleri falan gibi kavramları biraz temkinle kullanmak istiyorum. Yani o Çin'de de sonuçta diğer Osmanlı'nın Türkiye'ye dönüşümü, Çarlığın Rusya'ya, Sovyetlere vesaire dönüşümü gibi birçok devlet dönüşümü yaşandı. Ve bugünkü Çin devletini etkileyen faktörler arasında işte Konfüçyanizm kadar sosyalizm de var, Leninizm de var. Dünyacılık da var, fanonculuk da var. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle birçok yerden besleniyor bu devlet gelenekleri. O yüzden ben öyle çok büyük bir süreklilik atfetmekten yana değilim devletlerin davranışlarına açıkçası. Evet. Son soru, Çin-Tayvan sorunu devam ediyor mu yoksa soğumaya mı bıraktılar diye. Muharrem Palas sormuş. Bu soruyu benim de sormamın, ekrana yansıtmamın sebebi şu: geçtiğimiz günlerde Amerikalıların bu yönde yine açıklamaları vardı. Ufak ufak orayı böyle köpürtüyorlarmış gibi geldi bana hatta. Çin nezdinde bunun bir karşılığı var mı, yoksa Amerikalıların kendi kendine
şeyi mi, kamuoyu oluşturma girişimleri mi? İkisi de. Yani Çin'in Tayvan konusunda daha agresif bir tutum aldığı bir gerçek. Daha önceki liderler örneğin şu anki statüko devam etsin. Yani Çin devlet olarak tanınsın. Tayvan'ın da fiili bir siyasi entite olarak bu fiili durumu devam etsin yönünde bir tavırları varken Xi Jinping kesinlikle çok daha agresif bir söylem içerisinde. Tayvan Çin'in bir parçasıdır ve yani fiziksel olarak da bunun böyle bu hale gelmesini sağlayacağız gibi söylemleri var gerçekten. Ama şu anki durumda işte bu Tayvan'ın etrafında denizaltı dolaştırma, tatbikat yapma bilmem ne gibi şeyler Çin'in gidip Tayvan'ı hemen yarın işgal edeceği anlamına gelmiyor. Ama bu izlenim dediğin gibi ABD tarafından köpürtülerek yaratılıyor. Çünkü iki nedeni var. Bir, Asya Pasifik bölgesindeki diğer küçük ve orta büyüklükteki ülkeleri korkutarak onları daha ABD tarafına çekmek. Bir de Çin, Tayvan, Rusya, Ukrayna paralelliği kurarak son yıllarda Çin'i bir hukuk karşıtı, uluslararası sistem karşıtı agresif devlet konumuna düşürmek gibi bir niyetleri de var. Bu resim içerisinde sorunun daha spesifik yanıtı bu Tayvan sorunu daha çok su kaldırır bence. Muhtemelen. Şimdi İlhan Bey demiş ki Çin ve Rusya Amerika'nın bölgeye geri dönüşüne nasıl cevap verir arada kaynadı demiş. Yani arkadaşlar bu hangi alanlarda, hangi konularda, hangi ülkelerde karşı karşıya geleceklerine bağlı bir durum. Şimdi bu ülkeler eski soğuk savaş düzeni gibi biz karşı karşıya geldik hadi birbirimize girelim, kavga edelim işte savaşalım falan böyle politika yürütmüyorlar. Yani dosyaları ayırabiliyorlar. Diğer taraftan bakıyorsunuz Amerikan ve Çin, Ceren daha iyi bilir tabii ki. Bunu da Ceren'den öğrendim. Ceren'le yaptığım programda millete anlatıyorum. Amerikan ve Çin piyasaları da birbirine oldukça entegre. Hani dolayısıyla ne karşılık verecekleri tamamen hangi dosyayla alakalı karşı karşıya gelecekleriyle alakalı bir durum olur diye düşünüyorum. Sen ne dersin Ceren? Buna kesinlikle katılıyorum. Şöyle bir ek yapabilirim belki. Çin ve Rusya'yı da beraber düşünmemizin nedeni aslında ABD'nin öyle düşünmemizi istemesi. Yani Çin ve Rusya aslında aralarından su sızmayan kan kardeşler değiller. Çin Rusya'yı kendi eşiti olarak görmüyor. Sadece bir sorun yaratan bölgesel güç olarak, idare etmesi gereken bölgesel güç olarak görüyor. Söylemsel olarak işte anti-emperyalizm, anti-Amerikancılık anlamında destekliyor. Ama pratikte baktığımız zaman örneğin ikinci yaptırımlara maruz kalmamak için bütün Çinli şirketler ve bankalar Ukrayna işgalinin ikinci günü çıktı Rusya'dan. Yani öyle bir kayıtsız şartsız destek ve Çin ve Rusya'nın düşünüp taşınıp beraber hareket etmesi durumu yok. Evet. İlhan Bey sormuş demiş ki Ceren Hanım'ın düzenli yazdığı ya da yayın yaptığı yerler var mı? Güncel kitapları var mı? Demiş. Hemen burada Evrensel'in reklamını yapalım. Ben de hediye gibi Evrensel'de yazıyorum 2 haftada bir. Yani ben 2 haftada bir yazıyorum. İkimiz de Evrensel yazarıyız. Bundan da çok mutlu ve gururluyum ben kendi adıma. Güncel kitapları yani daha 2 gün önce yeni bir derlediğim kitap çıktı ama İngilizce. Türkçe kitabım yok ama makalelerim ve yayınlarım var. Örneğin Metropol yayınlarından çıkan bir kitabın son sözünü yazmıştım. Eğer Çin'le ilgileniyorsanız o kitabı tavsiye ederim. Kitabın yazarı ben değilim. Clemens diye bir yabancı yazım kitabını çevirdiler. Ama o Xi Jinping kısmını anlatmıyordu. Xi Jinping kısmını ben bir son söz olarak yazdım. O işte bütün bu konuştuğumuz ve az önceki mesela soru vardı. İç ekonomi, dış ekonomik ilişki vesaire gibi. Yani Çin'in iç dinamiklerini merak ediyorsunuz. Örneğin o son söz bölümü yeni de bir güncel de bir bölüm. Hani öyle yayınlarım var sadece. Evet, Muharrem Palaz demiş ki Ceren Hanım çok teşekkürler. Önceki yayınlarda öğrendiğimiz bilgilerin üzerine yeni eklemeler yaptık. Çin konusunda takip ettiğim tek gazeteci olarak yazılarınızdan ötürü kutluyorum. Teşekkürler demiş.
Teşekkür ederim. Ceren aynı zamanda çok kıymetli bir akademisyenimizdir arkadaşlar. Sayılarının artması dileğiyle. Ne güzel ki öğrenci yetiştiriyor. Rukan Kaya da demiş ki Hediye Hanım çok verimli bir yayındı. Teşekkürler demiş. Yine sana teşekkür var. Ben de teşekkür Çok ederim. muhteşemdi demiş bir başka izleyici. Ceren Hanım çok güzel anlatıyor. Zevkle izliyorum resmen demiş. Semiç. Nilgün Hanım çok teşekkür ederim demiş. Çok güzel bir yayın oldu demiş. Sefa Yücel de zarafetiniz ve değerli bilgiler için teşekkür ederim demiş. Yine böyle sana teşekkür mesajları var. Ben de teşekkür ediyorum açıkçası. Çok sağ ol Ceren yayına katıldığın için. Gerçekten çok verimli, çok bilgilendirici bir yayın oldu. Başka yayınlarda görüşmek dileğiyle diyeyim o zaman. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum sana. Çok seviyorum seninle bu tartışmaları. Bunu duyduğuma çok sevindim. Tabii bu arada Gökhan Göçmen de Gökun da teşekkür etmiş. Teşekkür ederiz Gökun yayını izlediğin için. Şebnem Can harika bir yayındı demiş. Bunları da aktarmak istedim. Evet çok verimli bir yayındı. Gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Başka yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Çok öpüyorum. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Evet arkadaşlar bugün gerçekten çok çok kıymetli bir isimle Ceren Ergenç'le Çin'i konuştuk. Çin'in Orta Doğu politikalarını konuştuk. Çok verimli, çok güzel bir yayın oldu bence. Umarım siz de sorularınızın cevaplarını almışsınızdır. Yarın akşam ben yine burada olacağım. Sizleri de sorularınızla ve yorumlarınızla birlikte bekliyor olacağım. Hoşça kalın.